Arkadaşlar son günlerde epey üzücü ve stresli günler geçirdim. O yüzden de biraz sizden ayrı kalmak zorunda kaldım. Şu çalışmayı yapıyordum. Gördüğünüz gibi yeni bir farklı bir saksı çalışması deniyordum. Bu da yarım kaldı burada. Yani bir gün kuruması gereken saksı yani burada 10-15 gündür kuruyor. Şimdi arkadaşlar çoğu kişinin haberi olmadı. Bir ara Google hesabım ve YouTube kanalım çalındı. Benim babaannem videolarımı sık sık takip eder, izler. Kanalımın çalındığını duymuş, çok üzülmüş. 3 gün yoğun çalışma sonunda kanalımı geri aldım. Yani 3 gün boyunca 3 saat ya uyudum ya da uyumadım. Kanalımı ilk geri aldığımda ilk yaptığım şey babaanneme haber vermek oldu. Onunla bu son telefon konuşmamız oldu açıkçası söylemek gerekirse, üzülerek söylemek gerekirse. Çok sevindiğini söyledi kanalımı aldığım için ama biraz rahatsız olduğundan falan bahsetti. Sonrasında bir gün sonrasında babaannem teste gitti ve test sonucunda korona tespit edildi. Yani test sonucu pozitif çıktı. Ve test sonucunu öğrendikten 2 gün sonra da babaannemi kaybettik. Bu süreçte babaanneme mutlu habere yani kanalımı geri aldığım haberine yetiştirdiğime seviniyorum. Yani o haberi veremeseydim yani bu hep aklımda kalırdı, ömür boyu aklımda kalırdı. Bu videonun sonunda babaannemin bir görüntüsünü ve birkaç fotoğrafını ekleyeceğim. Yani onun için dua ederseniz çok sevinirim. İnşallah mekanı cennet olur. Yani babaannem benim için çok değerliydi. Ben onun evinde doğdum. Uzun yıllar aynı evde yaşadık. Aynı çatı altında yaşadık. Ve benim yardımcım Neslihan'ın adı da babaannemin ismiyle aynı. Yani babaannemin ismini verdim ben Neslihan'a. Yani sürekli bana onu hatırlatsın. Neslihan'a baktıkça sürekli babaannemi hatırlamak istedim. O yüzden aynı ismi verdim. Ve ona benzemesini, her bakımdan ona benzemesini çok istiyorum. Çünkü babaannem muhteşem bir kadındı. Bu kanalımın çalınma sürecinin nasıl geliştiğini kısaca anlatayım. Yani herkesin başına gelebilir. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Şimdi bu hırsızlar oldukça çok profesyonel çalışıyorlar. Mesela saat 12:21 geçe ile 12:22 geçe yani 1 dakikalık süre içerisinde hesabıma girmişler. Kurtarma telefon numarasını değiştirmişler. 2 adımlı doğrulama ile oturum açmayı devre dışı bırakmışlar. Sonra şifre değiştirmişler. Sonra tekrar 2 adımlı doğrulama ile oturum açmayı etkinleştirmişler. Sonra ekstra oturum açma adımı oluşturmuşlar. Yedek kodlar oluşturmuşlar. Yani bu 5-6 maddelik şeyleri 1 dakikalık süre içerisinde yanmışlar. O kadar hızlı çalışıyorlar profesyoneller. Bu kişilerin son dönemlerde uyguladığı bazı taktikler var. Kurumsal bir firma adına sizinle iletişime geçiyorlar. Yani gerçekten öyle bir firma var. Onun logosunu kullanıyorlar. Onun adına yazıyorlar. Ortaya bir ürün söylüyorlar, atıyorlar. Yani ortaya koydukları ürün sizinle alakalı bir ürün oluyor. Yani ben videolar hazırladığım için bana video montaj programıyla geldiler. Benimle Instagram üzerinden iletişime geçtiler. Bu yeni çıkardıkları programın reklamını yapmak istediklerini, YouTube üzerinde reklamını yapmak istediklerini söylediler. Programı indirmek için bir link gönderdiler. İncelememi ve istersem de kullanabileceğimden bahsettiler. Tıkladığımda yüklenmedi. Sonra linkte bir sorun var sandım. Ama o tıkladığım şey virüsmüş. Ardından hızlı bir şekilde gelişti. Yani 2 adımlı korumayla hesabım korunuyordu. Buna rağmen telefonuma bir bildirim geldi. Yani Almanya'dan diye bir bildirim geldi ilk başta.
Almanya'dan oturum açıldı falan şeklinde. Bilgisayara hemen girip hesabı kontrol etmek istedim. Şifremi unuttum. Linkine tıklayarak girmek istedim. Karşıma hiç bilmediğim bir numara, telefon numarası çıktı. Yani hesabın çalındığını aslında hemen fark ettim. Aynı süreçte Google'a, YouTube'a yazmaya başladım. Yani kendinizi iyi anlatmanız gerekiyor. Hesabın bana ait olduğunu ispat etmek için bazı forumlar vardı. O forumları doldurdum ve olayın nasıl geliştiğini yazdım. Ben hesabı kurtarmak için uğraşırken hesabımı çalan kişiler Instagram'dan yazmaya başladılar bana. $300 vermem halinde hesabımı geri vereceklerini, kanalımı geri vereceklerini söylediler. Ben param olmadığını söyledim. Param olmadığını söyleyince de bu sefer arkadaşlarından bul dediler. İşte sana 1 saat süre veriyoruz. 1 saat içinde parayı hazırlamazsan senin kanalından Hazreti Muhammed'in, tam olarak o şekilde yazdılar, Hazreti Muhammed'in karikatürlerini paylaşacağız şeklinde tehditlere başladılar. Neyse ki YouTube olsun, Google olsun attığım mesajlar sonuç verdi. Bir süre sonra kanalım askıya alındı. Kanalımın askıya alınması biraz beni rahatlattı. Yani artık hırsızların elinde değildi. Bir şey yapamayacaklarını anladım. Ama yine de sürekli yazmaya devam ettiler. Para hazır mı? Hadi niye cevap vermiyorsun gibi sözler söyleyip durdular. Yani ben tek başıma bunlarla asla mücadele edemezdim. Yani Google yerinde müdahalelerde bulundu. Sonra bana bir mail attılar. O mailde attıkları link üzerinden Google hesabımı yeniden açabildim. Açtım ama YouTube kanalım askıya alınmış durumdaydı. Ama yine de bilgisayarıma bir virüs bulaşmıştı sonuçta. İlk yaptığım şey bilgisayardaki bilgilerin hepsini, yani önemli bilgilerin hepsini yedeklemek oldu. Sonra bilgisayarıma format attık. Ardından en güncel virüs programlarından yükledik. Ben normalde Google hesabımı Hotmail uzantılı bir mail adresiyle açıyordum. Ama bu çok eski bir adresti. Yani her yerde de bilinen, yayınlanan bir adreste. Daha güvenli olacağını düşünerekten yeni bir Gmail hesabı açtım. O adresle Google hesabıma bağlanmaya başladım. Daha güvenli olacağını düşündüm. Yani Google hesabımdaki bulunan bütün veriler oraya zaten aktarıldı. Otomatik olur gibi oldu zaten. Yeni Gmail hesabıma taşındı hepsi. Arkadaşlar bundan sonraki ilk videom şu gördüğünüz saç çalışması olacak. İlginç bir şey olacaktı. Şimdiye kadar, bu zamana kadar sizinle paylaşmış olmam gerekiyordu ama yani böyle gelişen üzücü olaylar nedeniyle biraz gecikti. Arkadaşlar sizi çok özledim. Neslihan sizi çok özlemiş. Arkadaşlar YouTube'un farklı bir algoritması varmış. Kanalımın bir süre askıda kalması ve yeniden açılması biraz verilerde düşmeye neden oldu. Günlük izlenme sayılarında, yeni kanalıma gelen abone sayılarında bir miktar düşme var. Gittikçe yine eski seviyesine geleceğini düşünüyorum da. Ama siz de bu konuda bana yardım etmek isterseniz, yani eski beğendiğiniz... Bana dediler ki biz yardım etmek istemiyoruz. Yo, yardım ederler bence. Onlara da dediler ama... Kim dedi? Arkadaşlar. Yok dememişler. Yani bu konuda bize yardım etmek isterseniz eski kanalımdaki önceki videolardan, beğendiğiniz videolardan geriye dönük birkaç tanesini izleyebilirsiniz. Yani beğenmediğiniz video varsa beğeni atabilirsiniz. Bunlar kanalımın gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Gel yanımda. Bana dediler ki biz de seni çok özledik dediler. Evet, onlar da seni çok özlemişler. Şimdi arkadaşlar ben babaannemin görüntüleriyle size veda edeceğim. Onun için dua ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın. 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 Beni ayırdılar.
Eğer yarim tutmaz ise saldırırlar. Onun için kaçır giderim. At üstünde kuşlar gibi ölen yar, kendisi gibi ehbapları seven. Yemek olur aşağı Ne sen gelin oldun güven güven, onun için açık gider.